Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle Instagram sayfamda paylaştığım ve oldukça yorum beğeni alan mini boy midye çantamın yapımını paylaşacağım. Şu şekilde bakın. Hem el tutma çantası hem de çapraz askısı sayesinde boyundan çapraz askılı olarak kullanabileceğiniz, elbiselerinize çok yakışacak mini bir çanta arkadaşlar. Öncelikle taban yapımından başlayacağız. Sonra aşamalarını sizinle paylaşacağım. Hadi o zaman yapımına başlayalım. Evet arkadaşlar, taban çalışmamıza başlayabiliriz. Öncelikle ben 3,5 milim tığ kullanıyorum ve orta kalınlıkta bir kağıt ip. Bu krem rengi gibi, saman renginin daha açığı. Şimdi tabanımız 20 santim olacak. Öncelikle şöyle bir de şu şekilde iki kat arasına ip yürüterek yapacağımız için ayrı bir parça ipe de ihtiyacımız olacak ki arasına yürütmek için. Öncelikle 20 adet zincir çekeceğiz arkadaşlar, ama dediğim gibi sizin ipiniz daha ince ise ya da daha kalınsa sayı buna göre, hani genişlik olarak sayı aynı olsa da genişlik farklılık gösterebilir. Şimdiden bunun uyarısını yapayım, çünkü her çalışmamda işte söyleniyor, işte benim tabanım sizinkiyle aynı olmadı ya da ölçüleri. Bu dediğim gibi el işleyişinizle, tığınızın kalınlığıyla, ipinizin kalınlığı, inceliğine göre değişir arkadaşlar. Dediğim gibi bunu siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Eğer daha ince bir ipiniz varsa bir sıra daha fazla sıra gidebilirsiniz. Eğer ulaşmadıysanız, daha kalın bir ipiniz varsa bir sıra daha eksik taban örebilirsiniz. Şimdi başlayalım. Öncelikle bir kilit zincir oluşturuyoruz. 20 adet zincir çekeceğiz arkadaşlar. Bakın 20 adet zincir çektim. Şöyle şu şekilde. Hatta şimdi ölçüsünü de vereyim size. 12 santim ediyor. Şimdi evet, zincirimizi çektik. Gördüğünüz gibi ölçüsünü ölçtük. Şimdi araya ip koyacağız arkadaşlar. İp yürütme işlemini yapacağımız için şu şekilde iki kat ip koyuyorum ben. Siz dilerseniz ipiniz çok kalınsa tek kat da koyabilirsiniz. Bakın şu şekilde ipimi koyuyorum ve şöyle ipimi koydum. Gördüğünüz gibi. Şimdi ipimizi yürüterek sıra sonuna kadar sık iğne yapacağız. Bu ilk başta çektiğiniz zincirleri çok sıkı çekmemeye dikkat edin. Şimdi sıra sonuna kadar sık iğnelerimizi yapalım. Son sıraya geldik. Gördüğünüz gibi. Şimdi buraya bir tanesini yaptım. Şu son sıraya 3 tane, yani bununla birlikte 3 tane sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Bu bir oval taban, dediğim gibi. Söylemediysem de kusura bakmayın. Oval taban çalışıyoruz. Şimdi bu oval tabanla dediğim gibi 1 2 köşede 3 adet sık iğne olacak köşelerde. Şu şekilde bakın. 1 2 3. Sonra geri kalanları aynı şekilde, bakın görünüyor zaten. Her sık iğnenin üzerine bir adet sık iğne gelecek şekilde bu sıramızda böyle ilerliyoruz. Bakın. Burayı da sıra sonuna kadar yapıp geliyoruz. Evet, sonuncu sık iğneye de geldik. Buraya 3 adet sık iğne yapacağız. Aynı buradaki gibi. 2 ve 3. Şu şekilde görüyorsunuz. Sonra kaldığımız yerden aynı şekilde bütün sık iğnelerin tepesine sık iğne gelecek şekilde bu sıramızda
karşıya kadar geçiyoruz arkadaşlar. Yani buraya kadar geliyoruz. Burada arttırımlarımızı yapacağız. Evet, sıra sonuna geldik. Burada şimdi şurada gördüğünüz gibi 1, 2, 3 adet sık iğnemiz var. Bunların her birinin tepesine batıp ikişer adet sık iğne yapacağız. Yani 2, 4, 6. Bu köşemizde 6 adet sık iğnemiz olmuş olacak. Şimdi ilkine 2 tane. İkincisine de 2 tane sık iğne yapıyoruz. Üçüncüsüne de ikişer tane yapıyoruz ve toplamda bu köşemizde şu anda 6 adet sık iğnemiz olacak. Bakın. 2, 4, 6. Sonra gene işlem aynı. İpimizi yürüterek karşıdaki sıranın sonuna kadar geliyoruz. Burada da aynı şekilde arttırmalarımızı yapacağız. Burada da gördüğünüz gibi 1, 2, 3 adet sık iğnemiz var. Bunlara da aynı işlemi yapıyoruz. Yani her sık iğnenin içine batıp ikişer adet sık iğne yaparak bu köşemizde 6 adet sık iğneyi çıkaracağız. Bakın. Ve sonuncuya da 2 tane sık iğne yapıyoruz. Ve geri kalan sık iğneleri aynı şekilde sıra sonuna kadar geliyoruz. Ben sıra sonuna kadar geldim. Şimdi burada gördüğünüz gibi burada çiftlerim görünüyor. Bakın 2, 4, 6. Şimdi ilk çiftimizi gördüğümüz yere, yani buraya bir çift yapacağız. Sonra yanına bir tane tek, bir çift, bir tek, bir çift, bir tek şeklinde çiftlerimiz gene üçer tane, aralarına birer tek koyacağız. Şimdi bunu yapıyoruz. Bakın şimdi yapalım. Şimdi bundan sonraki sıramız bir çift bir tek, dediğim gibi karşıda da aynı şekilde bir çift bir tek olacak. Sonraki sırada bir çift iki tek, yani çiftlerimiz hep 3 tane olarak sabit kalacak. Onların dışında teklerimiz artacak. Şimdi ilk çiftimizi yapalım. İlk çiftimizi gördüğümüz yere, yani şuraya bir adet çift yapıyoruz. Sonra yanına bir adet tek yapıyoruz. Bakın. Sonra tekrar bir adet çift yapıyoruz. Bu ikinci çiftimiz. İpimizi de yürütelim. Elimizde de düzeltelim. Bu önemli. Kağıt ip örerken mutlaka sürekli elinizde düzeltin. Yanına bir tek yapıyoruz. Sonra tekrar bir tane çift yapıyoruz. Sonra bir tek yapıyoruz ve diğer sık iğneler hep tek olacak şekilde, burada hiç arttırım yok. Tek olacak şekilde karşı sıraya kadar geliyoruz. Burada da aynı şekilde bakın, çifti gördüğümüz yere, şu çifti gördüğümüz yere ilk önce bir çift bir tek, bir çift bir tek yapıp aynı şekilde çiftlerimiz 3 tane, arada birer teklerimiz var. Buraya da dönüyoruz ve buradaki arttırma geliyoruz. Evet, dediğim gibi karşıdaki arttırmalarımı da yaptım. Yani buraya da bir çift bir tek, bir çift bir tek, bir çift bir tek olacak şekilde, yani 3 çift 3 tek olacak şekilde arttırımlarımı yaptım ve karşıdaki arttırma sırama geldim. Şimdi burada arkadaşlar benim yaptığım şekilde bir anlatım yapıyorum. Yani herkesin anlatımı farklı. O yüzden ben kendi çantalarımla çalıştım. Oval tabanın yapılışını paylaşıyorum size. Yani standart bir taban bence yoktur. Herkes kendine göre yorumluyor. Ben de bunu kendime göre yorumluyorum. Şu şekilde. Bakın burada yaptığımız çifti gördük. Normalde değişik şekilde yapanlar da var. Normalde çift gördüğü yerin ortasına çift batıp yapanlar da var. Yalnız bakın burada çiftler, en son çiftimiz şurada. Eğer tekrar siz bu tarafa batarsanız çiftiniz tekrar yukarıda kalmış olacak ve orantı olmuyor ve tabanınız yamuk olabiliyor. Ben de şöyle bir yöntem buldum.
bir sıra ileri bir sıra geri kaydırarak çiftlerimi bunu dengelemeye çalışıyorum. Bunu da size göstereyim. Dediğim gibi farklı yöntemlerde yapanlar da var ama bu benim yapma yöntemim. Ben kendiminkini paylaşıyorum. Hiçbir iddiam yok yani doğru oval taban budur diye. Ben kendi çantalarımda yaptığım taban bu ve oldukça da düzgün duruyor. Şimdi burada ilk çiftimizi gördük arkadaşlar. Burada bakın 1, 2, 3. çiftimiz burada. 1. çiftimiz burada. Ben bunu biraz daha şöyle aşağı doğru dengelemek için burada gördüğüm çifti bakın normalde buraya yapacağım. Bu çifti bir tane atlıyorum ve çiftimin ortasına bir tek yapıyorum ve yanına şimdi çiftimi koyacağım arkadaşlar. Bakın 1, 2. Bakın şimdi buradaki çifti atladım. Hemen yanından başladım. Şimdi burada bir çift 2 tek yapıyoruz. 1, bakın 2 tek. Şimdi buraya bir çift yapıyoruz. Çiftlerimizin sayısı değişmiyor arkadaşlar. 3 adet çiftimiz olacak. Şimdi tekrar 2 tane tek yapıyoruz. 1, 2 ve 3. çiftimizi yapıyoruz. Yan tarafına çift. Bakın. Ne yaptık? Gördüğünüz gibi çiftimiz bir yana kaymış oldu ve şu şekilde ortalanmış oldu. Yani tabanımızın eğri durmaması için ben böyle bir yöntemle tabanlarımı yapıyorum. Sonra diğer gördüğünüz gibi 1, 2 tane daha tek yapıyoruz ve zaten artık buradan son çiftimizden gerisi hep tek olacak şekilde ilerliyor. Sırayı tamamlayıp buradaki arttırımlarımızı yapacağız. Aynı burada da dediğim gibi ilk çifti görüyoruz. Burada ilk çiftimizi atlıyoruz. Çiftimizin yanına ilk çiftimizi yapıyoruz. Dediğim gibi demin gösterdiğimi atlayarak bir çift 2 tek, bir çift 2 tek şeklinde buradaki aynısını burada da yapıyoruz. Buradaki arttırmalarımı da aynı şekilde tarif ettiğim gibi yaptım. Şimdi sıra başına tekrar geldim. Burada tekrar bir arttırımımız var. Şimdi normalde bir çift 2 tek yapmıştık. Şimdi bir çift 3 tek yapacağız. Şu şekilde bakın tabanımız. Elimizde de düzeltmeyi ihmal etmeyin. Şimdi burada da dediğim gibi bir ileri bir geri şeklinde çiftimizi hareket ettireceğiz. Şimdi şurada çiftimizi gördük. Bakın. Şimdi çiftimizi gördük. Çiftimiz gerideydi. Sonra bir ileri yaptık. Şimdi çiftimizin ortasına yapıyoruz. İlk çiftimizi. 1, 2. Bakın. Sonra 3 adet tek sık iğne yapıyoruz. 2, şu şekilde 3. Şimdi çiftimizin tekrar bakın ortasına denk geldi. Bir çift daha yapıyoruz. Sonra 3 tek yapıyoruz. Şimdi çiftimizin ortasına bir çift daha yapıyoruz. Şöyle elimizde de dediğim gibi düzeltme ihmal etmeyelim. Şimdi buradan sonra bütün sıralar arttırım noktasına kadar tek olacak. Şöyle bakın. Buradaki püf noktası şu arkadaşlar. Bunu siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Şu baştaki bakın şu çiftle şu sondaki çift bakın. Birinci çiftimiz burada. İkinci çiftimiz burada. Üçüncü çiftimiz bakın. Şu şekilde eşit hizada tutmaya çalışın. Bir geri bir ileri. Yani bunu siz ayarlayabilirsiniz. Mantığı bu. Sürekli aynı yere yaparsanız bu tarafa doğru mesela kayma yapıyor ve tabanınız yamuk oluyor. Şimdi buraya kadar geliyoruz. Aynı şekilde burada da çiftimizin burada yaptığımız gibi ilk gördüğümüz çiftimizin ortasına çiftimizi yapıp 3 tek bir çift 3 tek bir çift yapıp şurada tekrar arttırım noktasına geliyoruz. Evet, arttırımlarımızı yaptık. Dediğim gibi iki tarafta da aynı şekilde. Şimdi
tekrar arttırım yerine geldik. Burada bakın çiftimizi görene kadar şöyle. Şimdi ilk çiftimizi gördük arkadaşlar. Bakın şimdi normalde üstüne yapmıştık. Şimdi bir geri yapacağız çiftimizi. Hani ileri geri yapıyoruz ya. Şimdi bir tane geriden, yani çiftimizi gördüğümüz yerden bir geri sırasından tekrar şuraya ilk çiftimizi yapıyoruz. Şimdi de bir çift 4 tek yapıyoruz. Bakın. 1 2 3 4. Şimdi buraya ikinci çiftimizi yapıyoruz. 1 2. Şimdi 4 adet tek sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4. Şimdi sonuncu çiftimizi yapıyoruz. 1 2. Şimdi artık buradan sonraki sıralarımızda, şimdi 4 tek de var biliyorsunuz, artık bunlar tek. Karşı sıraya kadar, bu arada hiç arttırma yok. Bakın şu şekilde elimizde düzeltiyoruz. Bunun toplanmasına bakmayın. Zaten tabanımız bitince mutlaka ütü yapıyoruz. Ütü yapınca zaten dümdüz bir görüntü oluyor. Şimdi bakın aynı şekilde buraya da geliyoruz. İlk çiftimizi görüyoruz. Çiftimizin şurada başlangıç noktasından, yani bir sıra gerisinden yapıyoruz. Bu sefer geriden doğru başlayacağız. Burada da aynı arttırımlarımızı bir çift 4 tek, bir çift 4 tek şeklinde yapıp buradaki arttırımımıza geçeceğiz. Evet, arttırım noktasına geldik. Burada da şimdi bir çift 5 tek yapacağız. Burada gördüğünüz gibi ilk çifti gördük. Şurada alttaki sırada gördüğünüz gibi çiftin bir sıra gerisine yapmıştık. Şimdi bu çiftin şu şekilde ortasından yapacağız arkadaşlar. Çiftin ortasına, bakın tam ortasına bir ilk çiftimizi yapıyoruz. 2 ve 5 adet tek yapıyoruz. İkinci tekimiz, üçüncü tekimiz, 4 ve 5. Bakın burada tekrar çiftin ortasına geldik burada da ve ikinci çiftimizi yapıyoruz. Bakın ve 5 adet tek sık iğnemiz var. Ve tekrar çiftimizin ortasına sonuncu çiftimizi de yapıyoruz. Bakın. Yani dediğim gibi burada mantık şu: sondaki çifti ve şurada baştaki çifti dengede tutabilmek arkadaşlar. İkisi de aynı dengeli olursa tabanınız da yamuk olmaz ve dengeli olur. Tabanınız ne kadar düzgün olursa üstüne yaptığınız çanta, model o kadar düzgün olur. Şimdi artık buradan sonra bütün sık iğneler, bakın şu şekilde her sık iğnenin tepesine tek sık iğne yapacak şekilde örüyoruz. Burada da aynı şekilde gördüğünüz gibi sık ilk çiftimizi görüyoruz. Bunun üstüne bir çift 5 tek, bir çift 5 tek, bir çift 5 tek şeklinde tekrar örüyoruz. Evet, tabanımı yaptım gördüğünüz gibi. Şimdi şöyle ölçelim. Bakın. Bak şu şekilde 19,5 santim. Şimdi ütülediğimiz zaman da 20 santime denk gelecek ve dediğim gibi ben 1 2 3 4 5 6 7 sıra sık iğne yaptım ve bir çift 5 tek olacak şekilde tabanımı büyüttüm. Şimdi artık bunu ütüleyeceğim ve üzerine midye modellerimizi kuracağız arkadaşlar. Taban örümümüz bitti. Şimdi midye modellerinin kurulumuna geçeceğim. Burada 6 adet midyeden oluştuğu için çantamız 72 adet sık iğne olması gerekiyor. Eğer sizin tabanınızda
72 adet sık iğneniz yoksa endişelenmeyin, ya da fazlaysa da endişelenmeyin. Çünkü şimdi burada 2 sıra tabanımızı ütüledikten sonra 2 sıra sık iğne yapacağız ve 2 sıra sık iğne yaparken burada arttırma veya eksiltme yapabilirsiniz. Ben de şimdi taban sayımı saymadım. Saydıktan sonra arttırım mı eksiltme mi ne yapacağımızı ona karar vereceğiz. Bu işlemi şu gideceğimiz 2 sırada bunu tamamlayacağız. Yani burada paniklememizi gerektirecek bir durum yok. Tabanımı ütüleyelim. Gelince midye kurumuna başlayacağız. Tabanımı yaptım ve ütüledim. Şu şekilde bakın. Burada da şöyle bir ölçümü vereyim. Şöyle bakın 20 santim. Şöyle de 10,5 gibi. Şimdi midye örneğimizi kurmaya başlayacağız. Yalnız dediğim gibi burada ben önce şuradaki sık iğnelerimi sayacağım. Siz de sayın. 72 adet sık iğnemiz olması lazım. Çünkü 6 adet midye kurulumu yapacağız. 2 öne, 2 arka, birer tane yana olacak şekilde 6 adet. Her midye örneği 12 adet sık iğneden oluştuğu için 72 adet sık iğneye ihtiyacımız var. Dediğim gibi fazlaysa bu 2 sıra sık iğne gideceğiz. Burada eksiltebilirsiniz. Azsa arttırabilirsiniz. Hiç sorun değil. Şimdi ben benim sık iğnelerimi sayacağım ve ondan sonra midye kurulumu yapmak için arada yapacağımız dediğimiz gibi 2 adet 2 sıra sık iğnemi yapacağım arkadaşlar. Şimdi ben benimkileri sayayım, sonra tekrar görüşelim. Bu arada sık iğnelerinizi yapmadan önce tabanımız bittikten sonra arada yürüttüğümüz ipi kesiyoruz. Ben bunu kestim, söylemeyi unuttum, kusura bakmayın. İpi kestikten sonra 2 sıra sık iğne yapacağız. Tabanda işlediğimiz ipi kesiyoruz. Artık normal tek kat iple öreceğiz. Dediğim gibi sıraları sayalım. 72 adet ilmeği o 2 sırada tamamlayalım. Evet, ben ilmek sayılarımı saydım. Benim 75 tane sık iğnem var arkadaşlar. Şimdi ben burada 2 sıra sık iğnemi gittim. Yalnız dediğim gibi 72 adet olması için 3 adet ilmek eksiltme yaptım. Onları da şu köşelerde bakın arttırımların üstlerinden yaptım. Bir tane buradan, bir tane buradan, bir tanesini de karşı taraftan olmak üzere eksiltmelerimi yaptım. Ve dediğim gibi 2 sırada sık iğne yaptım bu eksiltmeleri yaparken. Şimdi midye kurumuna geçiyoruz. Bir tane şöyle kancamız var. Şimdi ben bir ortaya, yani karşılıklı gelecek birer tane kenarlara, 2'şer tane ön ve arkaya düşecek şekilde midyemi kuracağım için şöyle kendime bir orta belirliyorum. Bakın şöyle şu şekilde. Uzaklaştırayım. Ortamı belirledim arkadaşlar. Bakın şöyle, şurası benim için iyi. Ya burası ya yan taraf. Şimdi buradan örneğimiz buradan başlatmak istediğim için şu şekilde sık iğnemi burada bıraktım. Burada şimdi normalde 7 adet sık iğne yapıp midye modelimizi böyle kuruyoruz. 7 adet sık iğneden sonra midye modelimizi kuruyoruz. O yüzden şimdi ortamı belirledikten sonra 7 adet sık iğneden sonra 2 adet sık iğne atlayıp 3. boşluğa midye örneğimizi kuracağımız için buradan midyemizin oluşacağı noktadan 9 adet sık iğne geriden başlayacağız. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 şu şekilde diyeyim. Şimdi buradan başlıyoruz. Buradan başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 adet sık iğne yapıyoruz. 2 tane sık iğne atlayıp 3. sık iğnenin dibine batıp şu şekilde batıp ilk midyemizi kuracağız. Bu şekilde hesaplıyorum ben. Şimdi buradan sık iğnemizi yapmaya başlayalım. Ortamızı bulduk. Buradan 9 adet sık iğne geriye saydık. Şimdi buradan başlıyoruz. Bakın 1. Şimdi buraya şöyle belirlerimizi koyalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bakın 7. Her midye modelinin arasında 7 adet sık iğnemiz var ilk başta. 7 adet sık iğneden sonra 1, 2 adet sık iğne atlıyoruz ve üçüncüsünün şuraya görüyoruz. Buraya değil, bir altındaki boşluğa midyemizi kuracağız. Şimdi
Bir iki tane atlıyoruz. Üçüncünün altındaki şöyle sık boşluğuna 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 3 4 ve 5. Bakın. Şimdi 2 adet sık iğne atlayıp 3. sık iğne tepesine şöyle bir adet sık iğne yapıyoruz ve bununla birlikte 7 adet sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Bakın. Şimdi tığımızı doluyoruz ve 1-2 adet sık iğne atlıyoruz. 3. sık iğnenin dibine. Bakın 1 2 3. sık iğnenin dibine batıyoruz. Aynı şekilde ipimizi biz biraz uzatarak 5 adet buraya ikili trabzan yapıyoruz. Tabii bu trabzanlarınızı biraz uzatarak yapın ve çok elinizi kastırmadan yapmaya çalışın. Bakın şu şekilde 5 tane ikili trabzan. Tekrar 1-2 adet sık iğne atlıyoruz. Üçüncüyü normal sık iğne yapıp buraya 1 adet sık iğne yapıyoruz ve bununla birlikte 7 adet sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7. Şimdi tekrar tığımızı doluyoruz. 1-2 adet sık iğne atlıyoruz. 3. sık iğnenin dibine batıyoruz. Tekrar 5 adet ikili trabzan yapıyoruz. Trabzanlarımızı biraz uzatarak 2 3 4 ve 5. Bakın. Şimdi tekrar 1-2 adet sık iğne atlıyoruz. Üçüncüye tepesine şöyle bir sık iğne yapıyoruz. Bakın. 2 adet ortada midye örneğimiz. Bir tane de köşede. Şu şekilde. Şimdi buradaki köşemize de aynı şekilde midye örneğimizi kuracağız. Bunun için bununla beraber tekrar 1 2 3 4 5 6 7 adet sık iğne çektik arkadaşlar, bakın. Ve 1 2 3 2 adet sık iğne atlıyoruz. Tığımızı doluyoruz. Üçüncünün şöyle görüyorsunuz dibine batıp tekrar aynı şekilde ikili trabzan yapıyoruz. 5 adet. Bakın. Tekrar 1-2 adet sık iğne atlayıp 3. sık iğnenin tepesine batıp buraya bir sık iğne yapıyoruz ve bunu buraya bağlıyoruz. Tekrar son yaptığımız sık iğne beraber 7 tane sık iğne yapıyoruz. 4 5 6 ve 7. Şimdi tekrar tığımızı doluyoruz. 1-2 tane sık iğne atlayıp üçüncüsünün tekrar aynı şekilde dibine batıp 5 adet ikili trabzan yapıyoruz. Trabzanlarımızı uzatıyoruz biraz. Normal yaptığımız trabzan gibi küçük değiller. 3 4 ve 5. Şimdi tekrar 1-2 tane atlıyoruz. Üçüncü sık iğne tepesine bir sık iğne yapıyoruz. Bunu da bağlıyoruz. Ve şimdi sonuncu midye örneğimizde kuracağız.
Tekrar 7 adet sık iğne. 4 5 6 ve 7. Bakın. Şimdi tekrar tığımızı doluyoruz. 1 2 adet atlıyoruz. 2 tane sık iğne atlıyoruz. 3. sık iğnenin dibine şu şekilde 5 tane ikili trabzan yapıyoruz tekrar. Evet. Evet, bakın şurada başlangıç noktamız var. Şimdi bunu buradan çıkarıyoruz. Gördüğünüz gibi 1 2 tane atlıyoruz ve tekrar üçüncüye bunu bağlıyoruz ve bir üst sıraya geçmiş oluyoruz yani artık, ve buraya tekrar bu kancamızı ilk sık iğnemiz olduğu için buraya takıyoruz. Ben yaparken artık takmıyorum çünkü sürekli yaptığım için yerlerini şaşırmıyorum, ama siz şaşırıyorsanız ilmek belirleyicinizi kullanabilirsiniz. Şimdi artık burada sık iğnelerimiz 7'den 5'e düşüyor arkadaşlar. Yani 1 2 3 4 5. Bakın bir tane zaten buradan atladık. Şimdi ikinciyi yapıyoruz. 3 4 5. Bir tane burada boşluk veriyoruz. Bakın bunu atlıyoruz. Artık bir üst sıraya geçeceğiz. Evet, dediğim gibi artık bir üst sıraya geçeceğiz. Yani midyelerimizin kurulumunu yaptık. Şimdi diğer sıraları yapacağız. Ama öncelikle şu şekilde bakın midyelerin bulunduğu konumları göstereyim. 2 tane önde, birer tane yanlarda, 2 tane de arkada olmak üzere 6 adet midyeden oluşuyor. Arkadaşlar bu çanta model itibariyle yukarı doğru biraz genişliyor. Dediğim gibi 6 adet midyeden oluştu çantamız. Şimdi ikinci sıraya geçiyoruz midyemizde. Şimdi de burada bir boşluk bırakmıştık. Tığımızı bu sefer 2 sefer doluyoruz. Şurada gördüğünüz gibi 5 adet ikili trabzanlarımız vardı. Şöyle yaklaştırayım. Burada ilkinin şöyle tığımızı alıyoruz ve arka tarafından, bakın şu şekilde batmıyoruz. Tığımızla arka tarafından dolaştırıyoruz ve tığımızı 3 seferde ipimizden boşaltıyoruz arkadaşlar. Bu sefer bir kez doluyoruz ve şu aradaki boşluğa bir tane ikili trabzan. Tekrar 2 sefer doluyoruz ve tekrar şu ana trabzanlarımız olan 5 adet olan onun tekrar bakın arka tarafından doğru geçiyoruz ve 3 seferde ipi tığımızdan çıkartıyoruz. Bu üçlü trabzan oluyor. Tığımızı doluyoruz. Tekrar şu iki trabzanın arasına bir adet ikili trabzan yapıyoruz. Yani ipimizi tığımızdan 2 seferde çıkarıyoruz. Tekrar aynı şekilde bakın arka tarafından geçiriyoruz tığımızı. 3 seferde ipimizi tığımızdan çıkarıyoruz. Üçlü trabzan, yanına bir adet ikili trabzan. Tekrar tığımızı 2 seferde oluyoruz. Şöyle arkadan dolaşıp buraya bir üçlü trabzan. Ve tekrar yanına bir ikili trabzan. Ve tekrar tığımızı 2 kez dolayıp sonuncu trabzanımızın arkasından geçip üçlü trabzanımızı yapıyoruz. Bakın şu an ilk başta 1 2 3 4 5 adet ikili trabzanla başladık. Burada 9 adet trabzanımız olmuş oldu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Bunları yaparken saymayı ihmal etmeyin. Çünkü bazen şu aradaki trabzanlar atlanabiliyor. Sayarsanız sizin için de kolaylık olur. Çünkü bir tanesi eksik yapmanız halinde modeli kuramazsınız. Üstteki modeli sökmek zorunda kalırsınız. O yüzden yaptıktan sonra şöyle bir gözden geçirin derim. Şimdi buradan tekrar bakın bir adet sık iğne atlıyoruz ve yanındakine sık iğnemizi yapıyoruz. Bu yaptığımız sık iğne ile beraber 5 adet sık iğne. Artık bu sırada sık iğnelerimiz 5'e düşüyor. Önce 7 adetti. Şimdi 5 adet. Şimdi bakın. Baştaki sık iğne ile beraber 1 2 3 4 5. Burada da bir adet sık iğne boşlukta kalıyor. Buraya atlıyoruz. Tekrar tığımızı 2 kez doluyoruz.
Aynı yaptığımız işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Tığımızı 2 kere doladık. Bir adet üçlü trabzan yaptık. Şimdi bir kere daha doluyoruz. Şu araya 2 trabzanın arasına bir adet ikili trabzan yapıyoruz. Tekrar 2 kere doluyoruz ve şu ana trabzanlarımıza bunların arkalarından geçip 3 seferde ipimizi tığımızdan çıkarıyoruz. Yani üçlü trabzan, tekrar aradaki boşluğa ikili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde midyelerimizin ikinci sırasında tamamlayacağız. Şimdi tekrar tığımızı doluyoruz 2 kere. 2, 3. Bir kere doluyoruz. Araya bir adet ikili trabzan. 2 kere doluyoruz. Araya bir adet üçlü trabzanımızı da yaptık. 2, 4, 6, 8, 9 saydık ve 9 adet trabzanımız oluştu. Tekrar burada bakın şurada sık iğnemiz var. Bunu atlıyoruz. Yanındakine batıyoruz ve bu yaptığımız sık iğne ile 5 adet sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Bu araya yani 7 tane olan sık iğnemiz burada 5'e düşüyor. Evet, bir tane de burada sık iğnemiz kalıyor. Bunu da atlıyoruz ve diğer midyeye geçiyoruz. Bunu da gösteriyorum. Sonra dediğim gibi şurada diğer bunları tamamladıktan sonra diğer sıraya geçim yerinde buluşacağız. Tekrar 2 kere doluyorum. Şuna dikkat edin. Şöyle arka tarafından doğru geçiyoruz trabzanın. Üçlü trabzanları yaparken. Bir adet de ikili trabzan. Şöyle üçlü trabzan. İkili. Üçlü. Bakın. Tekrar üçlü yapıyoruz. Araya bir tane ikili trabzan. Tekrar üçlü trabzan. Evet bakın. Tekrar sayıyorum ben. 2, 4, 6, 8, 9 gördüğünüz gibi. Şimdi bunu da aynı şekilde bir adet sık iğne atlıyoruz. Yanındakine batıyorum. Ve dediğim gibi bütün midyelerimi aynı şekilde tamamlayıp diğer sıraya geçeceğiz. Evet, işaretleyicimizin olduğu yeri de kadar geldim. Burada dediğim gibi burada da bir 9 adet trabzanımızı yaptık. Şimdi bir üst sıraya geçeceğiz burada. Burada şimdi en son 5 adet sık iğne yapmıştık. Şimdi buradaki 5 adet sık iğnemiz de 3'e düşecek. Şimdi buradan tekrar bir tane atlıyoruz. Tekrar yanındakine sık iğne olarak yapıyoruz ve bu battığımız sık iğne ile birlikte 3 tane sık iğne yapıyoruz. Gördüğünüz gibi burada bir tane kaldı. Bunu da atlıyoruz. Şimdi tığımızı 2 kere doluyoruz arkadaşlar. Tekrar bu ilk trabzan yaptığımız üçlü trabzanlar var ya, ona batıp tekrar üçlü trabzan yapıyoruz. Yani bu yaptığımız şurada 5 tane altta ana trabzanlarımız var ya, sonra üçlü trabzan yaptık. Onların üzerleri aynı şekilde üçlü trabzan olacak. Tekrar tığımızı doluyoruz. Bakın şurada bir adet ikili trabzan yapmıştık ikisinin arasına. Bunun hem sağına hem soluna birer tane ikili trabzan yapacağız bu sırada. Tığımızı bir kez doladık. Bu birinci trabzan. Tekrar doladık. Şimdi öbür tarafına da bir adet ikili trabzan yapıyoruz. Bakın. Tekrar tığımızı 2 kere doluyoruz ve şuradaki üçlü trabzanı tekrar arka tarafından, bakın arka tarafından geçiyoruz hep üçlü trabzanların. Geçip tekrar bir üçlü trabzan yapıyoruz. Şimdi tekrar yanına şu ikili trabzanın hem sağına hem soluna birer tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir de bu tarafındakine yapıyoruz. Bu sırada da bakın bu şekilde
Tekrar tığımızı 2 kere doluyoruz. Şu 3 trabzana geldik. Tekrar bunun arka tarafından dolanıp üçlü trabzan yapıyoruz. Şu şekilde tığımızı tekrar doluyoruz bir kere. Şimdi bu ikili trabzan yanına normal bir şekilde ikili trabzan yapıyoruz. Burada arka taraftan değil, normal sağına soluna birer adet ikili trabzan yapıyoruz. Tekrar tığımızı doluyoruz. 3 trabzanın başına geldik. Bunun arkadan doğru tekrar aynı şekilde üçlü trabzan yapıyoruz. Tekrar ikili trabzanlarımızı yapıyoruz. 2 adet hem sağına hem soluna. Tekrar tığımızı 2 kere doluyoruz ve sonuncu 3 trabzanımızı da yapıyoruz. Burada da arkadaşlar 13 adet trabzanınız olmuş olacak. Bunları da sayalım beraber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bunları da saymayı unutmayın. Dediğim gibi aralardaki sık iğneler, ikili trabzanlar bazen unutulabiliyor. Yaparken kontrol edin. Tekrar bir adet atlıyoruz ve yanındaki sık iğneye batıp ilk sık iğnemizi yapıyoruz. Bununla beraber dediğim gibi 3 adet sık iğne oluyor. Arada artık 5 adet olan sık iğneler, bakın şurada 7 ile başlayıp 5'e düştü, sonra 3'e düşüyor. 3'e düştü, bir tane atlıyoruz, tekrar aynı şekilde aynı işlemi yapıyoruz. Bunu da gösteriyorum. 3 trabzanın tepesine gene arkadan doğru batıp üçlü trabzan, yanına bir adet ikili trabzan, ikili trabzanın diğer tarafına bir adet daha ikili trabzan yapıyoruz. Sonra tığımızı doluyoruz. Tekrar buraya bir adet üçlü trabzan yapıyoruz. Üçlü trabzandan sonra tekrar tığımızı doluyoruz. Yanına ikili trabzanın hem sağına hem soluna ikili trabzan yapıyoruz, bakın. Tekrar tığımızı doluyoruz 2 sefer. Üçlü trabzanın yine arkasından geçiyoruz. Şu şekilde üçlü trabzan yapıyoruz tekrar. Tekrar şuraya bir ikili trabzan yapacağız. İkili trabzanın sağına ve soluna birer adet. Tekrar bir ikili trabzan. Bir tane daha ikili trabzan. Ve sonuncu üçlü trabzanımızı da yapıyoruz. Bakın. Toplamda 13 adet trabzana ulaşmış oluyoruz ve bir sık iğne atlayıp diğerine batıyoruz. Artık dediğim gibi bütün midyelere aynı işlemi yapıp burada bir diğer sıraya geçeceğiz. Evet, sıramın sonuna kadar geldim. Burada gördüğünüz gibi işaretleyicimin olduğu yere kadar geldim. Bunu da yaptım. Şimdi bu sırada sık iğne sayımız teke düşüyor. Bakın 3 taneydi. Burada teke düşüyor. Bu sıraya böyle geçiyoruz. Şimdi son üçlü trabzanımızı yaptık. Şurada 3 tane görüyorsunuz. Bir tane atlıyoruz. Şu ortadakinin üstüne batıp sık iğne yapıyoruz. Bir tane. Bakın. Şimdi bunu yaptıktan sonra midyedeki bir midyenin en son sırasına geliyoruz. Artık bu sırayı yaptıktan sonra başka midye kurulumuna geçeceğiz. Midyemiz tamamlanmış olacak. Şimdi şurada da bir tane sık iğne atlıyoruz. Şu şekilde bakın, tığımızı geriden doğru, yani örneğimizi ön yüzünden değil arka tarafından doğru, yalnız şuradaki boşluktan da değil, bakın buradan da değil, şu sık iğnelerin bakın şu tepelerinin arkasından doğru, bakın şöyle ip geriye alalım. Sık iğnemizin bakın şuradan tepesinden batıp arka tarafa doğru çıkartıyorum tığımızı, ipimizi bu şekilde alıyoruz ve kilitliyoruz. Tekrar en son, bakın şurada en son çıktığı tığımızın çıkarttığımız yere tekrar batıyoruz. Bakın şöyle arkadan doğru ve ön taraftan yandaki sık iğnenin şurada boşluğundan tekrar batıp ve sık iğnemizi yapıyoruz. Bakın tekrar aynı yerden tığımızı tersten geçiriyoruz. Düz taraftan doğru tekrar arka tarafa ve şu şekilde.
tekrar gösteriyorum. En son tığımızı çıkardığımız yerden tekrar batıyoruz. Tığımızı ön taraftan tekrar sık iğnenin, bakın şu aradan, boşluktan doğru tekrar tığımızı arkadan doğru çıkartıp ipimizi alıp sık iğne yapıyoruz. Bakın. Şu şekilde. Burada şuna dikkat edin. Yani bu aralara yapmıyoruz, bakın. Şu sık iğnelerini aralarındaki boşluklardan yapıyoruz. Ki böyle bir görüntü oluşması için. Şimdi tekrar en son battığımız yerden tekrar tığımızı arka tarafa alıyoruz. İpimizi de çıkarıyoruz. Tekrar aynı şeyi yapıyoruz. Bakın. Şu şekilde. Bakın sonuncuya da geldik. Burada da şimdi evet, işlemimiz tamam. Burada da aynı alttaki trabzan sayısı kadar, yani 13 adet sık iğnemiz olacak. Bakın zaten şurada tepeleri görünüyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Bunları saymayı unutmayın dediğim gibi. Şimdi bunu yaptıktan sonra tekrar bir tane atlıyoruz sık iğne. Şurada ortadakini aynı şekilde bir adet sık iğne yapıyoruz. Ve aynı şekilde bir adet sık iğne de atlayıp tekrar midyemizin buradaki örneğe geçiyoruz. Bu örnek arkadaşlar midyemizi öne çıkaran asıl örnek budur. Yani çantada midyenin öne doğru durmasını sağlayan işlem bu. Dikkatli yaparsak başarırız. Zaten kolay bir model. Yalnız takip gerektiriyor. Şimdi tekrar bir tane atlıyoruz. Tekrar ipimizi arkada. Bakın şu şekilde birinci 3 trabzanımızın arkasından tığımızı batırıyoruz. Ön tarafa doğru alıp tekrar arka tarafa tığımızı ve ipimizi alıyoruz. Bu şekilde. Aynı yerden tekrar batıyoruz ve yan tarafa. Aynı yerden tekrar yan tarafa. Sık iğnelerin arasındaki boşluktan yapıyoruz bunu. Trabzanların arasından değil, şu tepedeki sık iğnelerin boşluğundan. Bakın şöyle. Sayfamda büyük boy midye çantanın yapımı da var. Onu da bakabilirsiniz eğer büyük omuz askısı olarak çalıştım onda. O 30 santim tabanla yapıldı. Ona da bakabilirsiniz isterseniz. Bakın şu şekilde. Bu kağıt ipin verdiği sesten dolayı kusura bakmayın. Çünkü kendine az bir sesi var, gıcır diyor. Yani nasıl yansıyor bilemeyeceğim. Hani rahatsız oluyorsanız şimdiden özür diliyorum. Çünkü bunu engelleyecek bir şey yok. Yani ipin kendi sesi. Şimdi bunu da şöyle şu şekilde yapalım ve sonuncuyu da yapıyorum. Bakın. Bakın. Tekrar buradan aynı şekilde 3 adet sık iğneyi teke düşürüyoruz. İşlemimiz bu. Bu midyemizin son sırası. Artık diğer bir midye kurulumuna geçeceğiz. O yüzden bütün midyelere bu işlemi yapıyoruz. Burada birleşim yerinde artık diğer midyemizi kurmaya göstereceğim. Buraya kadar yapalım. Gelelim. Evet, burada da sıra sonuna kadar geldik. Artık burada bakın midyemiz bitti. Diğer midyemizi kurulumunu yapacağız. Burada sonuncu sıra yaptık. Gördüğünüz gibi burada yaptığımız ilk tek sık iğnemiz var. Aynı şekilde bunun üzerine bir adet sık iğne yapıyoruz. Bakın buraya midyemizi kurmuyoruz. Burada şaşırmayın. Midyeyi buraya kurmuyoruz. Midye kayarak ilerliyor örneğimiz. O yüzden
midyemiz buraya değil bu tarafa kuracağız. Buraya karıştırmayın. Şimdi tekrar bu tek olan sık iğnenin üzerine bir adet sık iğne yapıyorum. Bakın şu şekilde. Bakın yapıyorum ve şimdi şuradaki bakın şuraya şimdi iplik kaydırma yöntemiyle 1 2 3 adet iplik kaydırma yöntemiyle sıra atlıyoruz ve bu dördüncüye sık iğne yapacağız. Bakın şu şekilde 1 2 3 ve dördüncü. Bu dördüncü de alttan bakın şu ana üçlü trabzanlarımız var ya, bakın karıştırırsanız buradan hesaplayabilirsiniz. Bakın şurada birincisi var, ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü, beşincisi. Tam bu ikincisinin üstüne geliyor ilk sık iğnemiz. Buraya bir adet sık iğne yapıyoruz ve artık normal burada yaptığımız gibi 7 adet sık iğneyi örneğin üzerine kuruyoruz. Bakın 1 2 3 4 5 6 ve 7. Bakın arkadaşlar. Şimdi burada ilk başta yaptığımız gibi 7 adet sık iğneden sonra midye örneği kurumu. Artık 7 adet sık iğneyi bu midyenin üzerine kurduk. Şimdi buradan 3 adet sık iğne atlıyoruz ve şurada gördüğünüz gibi bu tekli trabzanın altındaki boşluğa batıp tekrar 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. Doluyoruz tığımızı. 1 2 3 adet atlıyoruz. Görüyorsunuz şurada tekli trabzanın dibine batıyoruz ve bakın ipimizi biraz uzatarak 1 2 3 4 ve 5. Bakın. Yani midyemizi buraya kurmuyoruz. Bitiş yerine değil, kaydırarak bu taraftaki sıraya kuruyoruz. Bunu şaşırmayın. Artık ikinci sıra midyemizin kurulumuna başladık. Şimdi burada 5 adet ikili trabzan yaptıktan sonra tekrar bakın 1 2 3 adet sık iğne atlıyoruz ve şu dördüncüye yani 5 tane olan gördüğünüz gibi 3 trabzanların ikincisinin üzerine denk geliyor. 3 tane sık iğne atlayıp dördüncünün üstüne bir adet sık iğne yapıyoruz ve bununla beraber 7 adet sık iğne yapıyoruz. 2 3 4 5 6 7. Bakın. Evet, şimdi tekrar tığımızı doluyoruz bir kere. Bakın 1 2 3 görünüyor zaten. 3 adet sık iğneyi atlıyoruz. Şuradaki gördüğünüz gibi tekli sık iğnemizin altına tekrar batıyoruz. Boşluğu altındaki ve 5 adet aynı şekilde midye kurulumunu yapıyoruz. Başta yaptığımız gibi. Artık bundan sonrası hep aynı şekilde ilerliyor arkadaşlar. Bütün midyelerimizin üstüne bu şekilde işlem yapıp diğer midyelerimizin kurulumunu tamamlıyoruz. Evet, bakın 5 adet ikili trabzan yaptık. Tekrar 1 2 3 tane atlıyoruz. Bakın şurada dördüncünün üzerine batıp buraya 7 adet tekrar göstereyim. Bununla beraber 7 2 3 4 5 6 ve 7. Bakın. Gördünüz mü? Bu şekilde aynı işlemi yapıp tekrar şurada işaretleyicimizin olduğu yere gelince tekrar işlemeye devam edeceğiz.
Evet, sonuncu sıraya da geldik. Buraya da 7 adet sık iğnemi yaptım. Bakın şu işaret belirleyicimi artık ilk önce buradaydı. Şimdi buraya kaydırıyorum. Bakın. Kafanız karışmasın. Çünkü dediğim gibi örnek kayarak ilerliyor. Şimdi şuraya şöyle tutturabiliriz. Yani maksat yeri belli olsun. Sonradan hani kafanız karışmasın diye. Şimdi buraya da midye kurulumunu yapıyoruz. Bunun için de tekrar tığımızı doluyoruz ve burayı değil bunun altındaki sık iğneye, gördüğünüz gibi 2 tane tek sık iğnelerimiz vardı üst üste, altına aynı şekilde 5 adet ikili trabzan yapıyoruz. Üç, dört, ve 5. Şimdi bir üst sıraya geçeceğiz arkadaşlar. Yani midyelerin bakın ikinci sırasını gideceğiz. Burada da aynı şekilde bakın şu kaydırma işlemi yaptığımız bu sırayı geçiyoruz ve şuradaki 7 adet sık iğnenin birinde atlıyoruz. Onun yan tarafına, yani buradan 1 2 3 4 adet atlamış olmuş olmamız gerekiyor ve onun üzerine batıyoruz ve buraya bir adet sık iğne yapıyoruz. Artık buradaki 7 adet 5'e düşecek. Aynı ilk başladığımız gibi 7 adet olan sık iğne buradaki sırada 5 adet olacak. Bu yaptığımız sık iğne ile beraber 5 adet 2 3 4 ve 5. Bakın artık dediğim gibi sonraki aşamaya geçiyoruz. Bir adet de burada boşta kalıyor. Bunu da atlıyoruz. Tığımızı 2 kere doluyoruz. Artık ilk başta midye yaptığımız gibi, gösterdiğim gibi bu şekilde arkadaşlar. İlk başta üçlü trabzan yapıyoruz. Trabzanın arkasından alıyoruz. Yanına bir adet ikili trabzan, tekrar tığımı 2 kere doluyorum. 3 trabzan arkasından geçip üçlü trabzan yapıyorum. Tekrar yanına bir adet ikili trabzan. Bakın. Tekrar tığımı doluyorum. Üçlü trabzanın arkasından geçip tekrar üçlü trabzan yapıyorum. Tekrar tığımı doluyorum. Yanına bir ikili trabzan. Tekrar tığımı doluyorum. Üçlü trabzan. Tekrar tığımı dolayıp ikili trabzan yapıyorum. Tekrar tığımı doluyorum. Tekrar üçlü trabzan yapıp artık yana doğru geçiyorum. Bir adet sık iğne atlıyorum. İkinciye batıp artık dediğim gibi 5 adet sık iğne yapıyorum. Bu sırada bu şekilde olacak. 4, 5. Evet, bakın. Şu şekilde çantamız yukarı doğru çıkmaya başladı. Şimdi aynı bu işlemleri bu midye içinde tamamlıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi aynı şekilde bu sırada 9 adet trabzanımız olacak ve arada 5 tane sık iğne. Sonra tekrar aynı burada yaptığımız işlemlerdeki gibi tekrar bunları yapıyoruz. Buradaki sık iğneler 3'e düşecek. Buradaki trabzanlar 13'e çıkacak. Sonra 1'e düşecek ve üstteki şu kıvrımlı yeri yapacağız ve bir sonraki model kurulumuna geçeceğiz. Ben oraya kadar işleyeceğim. Sonra diğer midye kurulumunda görüşürüz. Midyemin aşamalarını bitirdim. Bakın burada sonuncu midyeyi de burada son sırasını size gösterip bir sonraki midyeye geçelim istiyorum. Midyemin şurada dediğim gibi en son kenar kısmı var. Burası önemli. Burayı tekrar göstereyim dedim. Yani artık buradan sonra hep aynı şekilde midyelerimizi kuracağız ve istediğiniz yüksekliğe gelene kadar midyelerin örümünü devam ettireceğiz. Bu çantanın boyu size kalmış. Ne kadar boyda uzunlukta istiyorsanız midyelerinizi o kadar arttırıp çantanızın yüksekliğini ayarlayabilirsiniz. Şu şekilde bakın, şurayı çok soran oluyor. Bakın şimdi şöyle tığını arkadan geçiriyorsunuz. Ön taraftan tekrar arkaya alıyorsunuz. Ve şu şekilde böyle bir görünüm oluyor. Dediğim gibi bunu dikkatli yaparsanız zaten
Gayet güzel olur çantanız. Bütün püf noktalarını vermeye çalıştım. Dediğim gibi büyüğünü yapmak isterseniz sayfamda 30 santim tabanlı olanı var. Bu mini bir çanta, günlük kullanım için çok ideal ve el tutma sapı olacak ve boyundan asma askısı olacak. Şimdi bakın. Şimdi sonuncu sık iğnemizi de yaptık. Burada şimdi artık midye kurulumuna geçiyoruz. Bu midye kurulumunu tekrar göstereyim dedim. Bakın buraya işaretleyicimiz buradaydı. Sonra buraya geldi. Şimdi buraya kurulum yapmıyoruz. Burayı en son döndükten sonra midyemizi kuracağız. O yüzden buraya şurada bir adet sık iğnenin, bakın şu şekilde, bakın içine bir adet sık iğne yapıyoruz. Ve artık bir üst sıraya çıkmış olduğumuz için şuradan ilmek belirleyicimizi şöyle şuraya bir yere takabilirsiniz. Gördüğünüz gibi buradaydık. Sonra burada, şimdi bu tarafa. Örneğimiz bu tarafa doğru ilerliyor. Şimdi buraya kurmuyoruz. Bakın. Tekrar demin gösterdiğim gibi burada 1, 2, 3 ilmek kaydırma yöntemiyle şu şekilde ilk sırada yapıyoruz sadece bunu. Örnek kurarken midye örneği. 3 adet sık iğneyi şöyle gördüğünüz gibi ilmek kaydırma yöntemiyle kaydırıyoruz ipimizi ve şurada dördüncüye sık iğne yapıyoruz ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 adet sık iğne yapıyoruz midye örneğimizin üzerine ve ilk midye modelimizi buraya kuruyoruz. Sonra en son sıra sonunda buraya kuracağız. Tığımızı doluyoruz. 1, 2, 3 zaten görünüyor. 3 adet sık iğne atlıyoruz. Tığımızı bir kere doluyoruz. Şurada tekli sık iğnenin altındaki boşluğa gelip 5 adet ikili trabzan yapıyoruz. Bakın. Ve artık 3. sıra midyemizde kurmaya başladık. Bakın. Normalde ben bu mini boy çantayı 6 adet midyeden oluşturuyorum. Ama dediğim gibi siz istediğiniz boyda yapabilirsiniz. 5 adet ikili trabzanı yaptıktan sonra buradan da bakın. Buradan da tekrar 1, 2, 3 adet sık iğne atlıyoruz. Dördüncünün tepesine batıp kilitliyoruz ve bununla beraber 7 adet sık iğne. 2, 3, 4, 1, 2, 5, 6 ve 7. Bakın karıştırıyorum derseniz şöyle püf noktası göstermişim. Tekrar göstereyim. İlk sık iğne 7 adet kurulumda sık iğnede ilk sık iğne şurada bakın 1, 2, 3, 4, 5 adet ana üçlü trabzanlarımız var ya şurada ilerleyen. Birincisi sık iğne başlangıç, ikinci üçlü trabzana geliyor. 7. sık iğne de şurada 4. trabzanın üstüne geliyor. Yani karıştırırsanız böyle dengeleyebilirsiniz. Aynı şekilde tekrar tığımızı doluyoruz. 5 adet şurada tekli sık iğnenin dibine batarak 5 adet ikili trabzan yapıyoruz. Arkadaşlar midye örneğimizi bu şekilde kurup midye modelimizi tamamlıyoruz. Dediğim gibi burada gösterdiğim gibi örneği kurarken örneğimiz kayıyor. Yani burada en son yaptığımız yere koymuyoruz. Bir yandaki sıradan başlayıp burayı dönüşte en sonda yapıyoruz anlattığım gibi. Ben şimdi biraz ilerleyeyim, örüme devam edeyim. Son sıralarda tekrar anlatımını sizinle paylaşacağım. Ben çantamın yapımını ilerlettim. Bakın. Şuradan sayarsam 1, 2, 3, 4, 5. 5 motif yaptık. Çantamı ben 6 motiften oluşturuyorum. 6 motiften oluştuğu için sonuncu motife geldim. Burada tekrar nasıl örnek kurulumunun olduğunu tekrar göstereceğim ve son motifimde yapıp artık çantamın ana gövdesinin örümünü bitireceğim. Sap kısmı kalacak. Şimdi bakın şurada en son sırayı yaptıktan sonra şimdi buraya midye örneğimizi kurmuyoruz. Bakın burası bitti.
Burayı kurmuyoruz. Buraya bir adet olan sık iğne için tekrar bir adet sık iğne yapıyoruz. Şimdi bir yan sıraya geçiyoruz. Midyeyi yana kaydırarak bakın. Şimdi buradaki midyemiz bitti. Şimdi buradayız. Bakın buradayız. Şimdi şu taraftayız. Buraya işaretleyicimizi koyalım. Şurada herhangi bir yere. Örneğimiz bu şekilde kayarak ilerlediği için şimdi tekrar buradan 1, 2, 3 adet iplik kaydırma yöntemiyle bakın 1, 2, 3 yapıyoruz ve dördüncüye bir adet sık iğne yapıyoruz. Ve buraya toplamda 7 adet sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Video örnek kurulumunda olduğu gibi 7 adet sık iğneden sonra bakın sayalım 1 2 3 4 5 6 ve 7. Sonra buradaki bakın görünüyor zaten 1 2 3 adet sık iğne atlıyoruz. Şurada yaptığımız tekli sık iğnenin altına boşluğa batıp buraya biraz daha ilmeğimizi uzatarak ikili trabzanlar yapıyoruz 5 tane. 3 4 5. Şimdi tekrar 1 2 3 adet sık iğne atlıyoruz. Dördüncüye bir sık iğne yapıyoruz. Evet, zaten dediğim gibi işlemimiz aynı şekilde devam ediyor. Tekrar son adet midye örneğimizi kurup çantamızı bitireceğiz arkadaşlar. Ben bunu yapıp geleceğim ve sonra işte sap kısmı, askı kısmına geçeceğiz. Ben çantamın örümünü bitirdim. Şurada son sırada bakın artık son midyemi bitirdim. Şurada son sık iğnemi yapıp ipimi kestim arkadaşlar ve şimdi iğneyi ipimi geçiriyorum şu şekilde. Artık buradan ipimi gizleyerek, yürüterek keseceğim. Dediğim gibi aşağı doğru şu şekilde ben uzatıyorum. Ama burada dikişlerin geliş yönüne doğru yapmayı unutmayın. Gelişi güzel ipi saklamayın. Orada bir görüntü bozukluğu olmasın. Bakın aynı işlediğiniz yöne doğru ipinizi o şekilde saklamaya çalışın ki arkadan böyle çirkin bir görüntü olmasın. Bu şekilde ipimi yürüterek aşağı kadar indiriyorum. Orada da ipimi keseceğim. Şu şekilde ipimi de kestim. Evet, çantamızın ana gövdesi bitti arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Şimdi şu tutma sapı ve çapraz bağ askılarımız var. Onları yapacağız. Ben şimdi bunları önceden hazırladım. Size de tabii kısaca yapılışını bahsedeceğim. Sayfamda çok yapmıştım var ama gene de göstereceğim. Bakın şu şekilde 2 adet askımız var. Burada yapılışını göstereceğim ama şurada bakın şurada boğumlar var. Bunlardan 30 adet yapıyorsunuz. 30 adet yaptığınızda zaten tamamlamış olacak. Şimdi şu şekilde öncelikle bunun yapımını göstereyim size, başlangıcını. Zaten basit bir örnek. Öncelikle ipimizi kaldıralım. Şöyle 2 kat ipimizin bir tanesini biraz uzun bırakıyoruz. Böyle keselim. Biraz uzunca bir ip çekiyoruz şu şekilde ki bunu sonradan çantamızı monte ederken dikeceğiz bu ipi. Şöyle bir ip, uzunca bir ip bırakıyoruz. Sonra tığımızı şu şekilde normal zincir yapar gibi, bakın şöyle biraz bol olsun. Bu örnekte sıkı işlememeye çalışın çünkü ipi öne almak çok zor oluyor. 2 katlı olduğu için şu şekilde bir görüntümüz oluyor. Bakın sıkmıyoruz zinciri. Şu aradaki boşluktan ben tekrar bir adet ilmek alıyorum. Bakın şu şekilde. Dediğim gibi 2 kat olduğu için biraz zor. Şöyle 2 tane ilmeğim oldu ve tekrar buradan ilmeğimi çekiyorum ve şu şekilde bakın
yan çeviriyorum örneğimi. Yan çevirdikten sonra şuradaki yan kanatlar var. Bakın arkadaşlar, bu örneği hep yana çevirerek yapıyoruz. Şimdi şunu şöyle yapıyorum. Tekrar 2 ilmek oluştu ve tekrar şöyle biraz bol bırakmaya çalışalım. Azıcık uzatarak ve bu şekilde çekip ve tekrar yan çeviriyoruz. Bakın şu yanda şu 2 adet, yani 2 2 4 tane biz çift yaptığımız için yandaki ilmeleri şu şekilde tığımıza alıyoruz. İki kattan olduğu için biraz sert oluyor. O yüzden dediğim gibi biraz sıkmadan yapmaya çalışırsanız daha rahat iplerinizi çekersiniz. Bakın. Şimdi tekrar ipimizi çekiyoruz. Bakın tekrar yan çeviriyoruz. Şu yandaki ilmelerimizin arasına tığımızı geçiriyoruz. Hep işlemimiz bu şekilde arkadaşlar ilerliyor. Daha önceden bunun yapımı sayfamda paylaşmıştım. Elcik olarak da kullanabilirsiniz. Askı mesela, ben şimdi tutma askısı ve yan çapraz askı olarak ikisini bir arada kullanacağım. Şimdi tekrar içinden geçiriyoruz. Tekrar çeviriyoruz. Bakın şu yanda 2 tane, yani 4 tane bizim çift kat yaptığımız için, ama tek kattan yaparsanız 2 tane ipiniz görünecek. Bakın. Bunu biraz yapması zor oluyor. Çünkü dediğim gibi 2 kattan çalışıldığı için biraz sert oluyor. Çektik. Tekrar ilmeğimizi çıkartıyoruz ve tekrar döndürüyoruz. Bakın. İşlemimiz hep bu şekilde ilerliyor. Çekiyoruz biraz uzun. Sonra tekrar yana çeviriyoruz. Şu şekilde. Bakın. Tekrar. Bakın. Tekrar yana çeviriyoruz. Hep bu şekilde yana doğru çevirerek, bakın böyle yukarı doğru uzuyor. Dediğim gibi 30 adet şuradaki boğumlardan 30 adet olacak arkadaşlar. 30 adet olunca ipimizi kopartacağız ve sonra çantamıza monte edeceğiz. Bakın. Görüyor musunuz? Örneğimiz bu şekilde ilerliyor. Dediğim gibi şu yandaki boğumlardan 30 adet olunca askılarımız tamamlanacak. Ben şimdi yapmıştım zaten askılarımı. Bakın size bunun birleşimini göstereyim dedim. Şimdi askılarımı hazırladım. Şuradan çıkarayım. Askılarımı hazırladım. Bakın şu şekilde. Şimdi bunlara bir yer belirliyoruz. Yer belirledikten sonra bakın şurada aşağıda ipler bırakmıştık demiştim. Hani başlarken biraz uzun bırakın. Keserken de bir tarafından uzun bırakın. Ondan sonra kesin. Şimdi şu şekilde bakın ben bir yer belirliyorum ve buradan şöyle mesela şöyle bir mandalla bunları belirliyorum arkadaşlar. Bakın. Karşı taraftan da aynı şekilde bu askımı da aynı bunun hizasına gelecek şekilde işaretleyeceğim ve birleştireceğim. Bunu birleştirme kısmını da biraz göstereceğim. Evet, şimdi bu yaparken bıraktığımız ipimize iğnemizi geçiriyoruz. Şimdi bu askıyı çantamıza sabitleyeceğiz. Öncelikle dediğim gibi gelişi güzel değil de şu şekilde dikkatlice öncelikle şöyle ortasından, bakın şu şekilde, artık bunu zaten siz yaparsınız. Çantamızı bakın arkadan da gizleyerek, yani böyle gelişi güzel biçimsiz bir şekilde dikmemeye dikkat edin. Yani çantanızı astarsız da kullanabileceğiniz bir şekilde dikin. Askılarınızı da monte edin. Şimdi bakın şu şekilde şöyle göstereyim. Şu arkadan da aynı şekilde görünmeyecek gibi şöyle monte ediyoruz ve bakın şöyle bunu da şimdi
askımızı üzerine iplerimizi sarar şeklinde yapıyoruz. Ama siz başka modelde de yapabilirsiniz tabi. Ben böyle yapmayı tercih ediyorum. Şu şekilde. Şöyle üstüne ipimizi dolar şeklinde, ama arkadan böyle gitmiyoruz. Arkadan da aynı, arkada hiçbir şey yokmuş gibi, yani ip geçmemiş gibi bir görüntü vermek için ipimizi gizleyerek yapıyoruz. Bakın. Ön bu şekilde ipler oluyor önünde. Ama arkasında ipimizi normal bir şekilde yapıyoruz. Yani arkada böyle ip görüntüsü olmuyor. Evet arkadaşlar, çantamın sap kısımlarını bitirdim. Şöyle iki yanından da askı aparatlarını taktım. Şimdi çapraz askımız var, uzun askı. Aynı, bakın ben hazırladım. 1 metre uzunluğunda yaptım ama siz bunu kendi boyunuza göre ayarlayıp uzatıp yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Askıları da öyle. İstediğiniz uzunlukta, hemen 30 dedim ama siz kendi el ayarınıza göre kısaltıp veya azaltabilirsiniz. Şimdi askıyı da ben 1 metre uzunluğuna yaptım. Şöyle ucuna da şöyle aparat var, onu geçirdim. Şimdi tekini de size tekrar göstereyim. Şu şekilde bitirdikten sonra aparatımız var. Aparatımızı geçiriyoruz. Bakın şu şekilde. Ucuna ben iğne taktım ipimin. Şimdi geçirdikten sonra şu şekilde katlıyoruz ve bakın şöyle. Şimdi bunu aynı bu iple, aynı buradaki gibi kenarlarını sarıp birleştireceğiz. Öncelikle sarmadan önce şöyle birkaç yerinden sabitleyeceğiz ki sadece sarmayla olmuyor, çünkü o çıkabilir. Önce iğneyle şu şekilde bakın şöyle sabitliyoruz. Sonra ipimizi saracağız. Bakın bu şekilde sabitledik. Şöyle. Şimdi ipimizi şu şekilde sarabiliriz. Bakın. Şöyle düzgünce kendinizce şöyle ipi sarın. Arada dediğim gibi tekrar ipinizi, iğnenizi geçirin. Arasından bir noktadan yukarı doğru çıkartın ki bu sağlam olsun. İpliğiniz kaymasın, sonra bir açılma olmasın diye. Dediğim gibi arada şu şekilde iğneyle de sardım. İpi de sabitliyorum. Şöyle. Şöyle şu şekilde. Dediğim gibi bu size kalmış. Gelişi güzel. Şöyle düzgünce olacak şekilde saracağız arkadaşlar. Sonra iğnemizi tekrar batırıp kilitleyip ipimizi keseceğiz. Bu kadar basit. Oldukça basit bir işlemi var. Bakın şöyle. Şimdi ipimi ben keseceğim. Şuradan tekrar çıkartayım sağlam olması için. Şöyle. Şuradan geçiriyorum ve ipimi artık kesiyorum. Bakın oldukça sağlam oldu. Evet, bakın askımız da hazır. Evet arkadaşlar, askı aparatlarımızı da yaptık. Bunu takmadan önce şöyle bir ölçü vereyim size.
Bakın ölçelim merak edenler için. Şu çantamızın genişliği şöyle 24-25 santim gibi. Şöyle yüksekliği tabana kadar olan yüksekliği. Gerçi tabanla birlikte de sayabiliriz. Tabanla birlikte 25 santim. Bakın şu şekilde içi var. Astar çalışabilirsiniz. Ben de astar çalışacağım ama çalışmadan önce paylaşayım dedim. Şimdi askılarımızı da takalım. Bakın şu şekilde çapraz askımız var. Şöyle ister askılı ister el çantası olarak kullanabilirsiniz. Bakın şu şekilde göstereyim. Oldukça şık bir çanta oldu. Yaz aylarında bence elbiselerinizle mükemmel olur yani bu çanta. Hem pratik bir boyu var. Böyle çanta, cüzdan, telefon yani küçük göründüğüne bakmayın. Çok küçük değil içi. Her şeyi alabilir bence. Günlük kullanım için oldukça ideal. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım yapan arkadaşlar, Instagram hesabım var. Orada da paylaşın. Oradan beni etiketleyip paylaşırsanız ben de sayfamda seve seve paylaşırım. Şimdiden yapanların ellerine sağlık diyorum. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup beni desteklerseniz de çok mutlu olurum. Hoşça kalın arkadaşlar.